Neredeyse bütün insanların kendinden memnun olmadığı, değiştirmek istediği bir özelliği, bir tarafı vardır. Ama bu değişim yoluna çıkarken bazen çok yanlış yöntemler kullanıyoruz. Kendimizden ve çevremizden çok fazla beklentimiz olabiliyor. Ve bu yanlış yöntemlerle yola çıktığımız zaman o değişim girişimlerimiz, değişim çabamız çok çabuk başarısızlığa uğruyor. Ve sonrasında insan kendisini çok daha fazla kötü hissediyor. Ya neden ben değişemiyorum? Sorun bende mi? Beceriksiz miyim? Kapasitem mi yok? Birçok arka arkaya sorular geliyor ve insan kendisini kötü hissediyor. En sonunda da aslında en tehlikeli olan noktaya varıyor bu işler. Öğrenilmiş çaresizlik. Benden bir yol olmaz. Ben değişemiyorum arkadaş konusu. İşte bu videoda o değişim sürecinde, o değişim mücadelesinde hem yaptığın hatalardan bahsedeceğim hem de doğru taraflarını, doğru yanlarını anlatacağım. İlk olarak videolarımın altına sıklıkla yazılan bir yorum kalıbından başlamak istiyorum. Birçok insan, birçok farklı insan şöyle bir yorum yazıyor. Hocam videolarını izlerken çok iyi hissediyorum. Bazen bu etki bir haftaya kadar sürüyor. Sonrasında bu etki geçiyor. Ben yine aynı benim. Şimdi burada söylemek istediğim şöyle bir şey var. Benim bugüne kadar çektiğim en uzun video sanırım maksimum 15 dakika canlı yayınları hariç tutarsak. 15 dakikalık, bazen 5 dakikalık bir video senin hayatındaki bazen çok önemli bir sorunu tarif ediyor. Belki bir kişilik problemini, belki ciddi anlamda seni engelleyen bir problemden bahsediyorum ki amacım sadece sana farkındalık kazandırmak. Bazen de diyorum ki hayatında bu problemi değiştirebilmek adına şu yöntemleri kendi kendine uygulayabilirsin. Ve sen bu videoyu izlerken 20 yaşındasın, 30 yaşındasın. 20 yıllık, 30 yıllık bir birikim var ve sen hiçbir şey yapmazken sadece o videoyu izleyerek değişebileceğini mi zannediyorsun? Mümkün değil. Eğer böyle bir beklenti içindeysen çok beklersin. Hatta sana şöyle diyeyim, böyle bir video varsa, böyle bir kitap varsa sadece izlemekle, sadece okumakla seni değiştiren lütfen bana da öner, bana da gönder. Ben de hayatımı değiştireyim, ben de istemediğim özelliklerle bu şekilde mücadele edeyim. Şimdi bu videoları izledikten sonra aslında orada sana bir tablo çiziyor. Diyor ki bak böyle bir yol var. Sen şu an şuradasın. Böyle bir problemi yaşıyorsun. Önünde böyle bir yol var. Bu yolu geçersen ki bu yolu geçmen için de şunlara ihtiyacın olacak. Şurada ileride seni başka bir yer bekliyor. Orası daha güzel. Orası daha huzurlu. Benim sana yapabileceğim tek şey bu. Sen oturup benden seni oraya ışınlamamı beklersen ya da benim ortaya koyduğum videolardan senin gözünü kapatıp birden oraya göndermemizi beklersen çok beklersin. Bu seni hayal kırıklığına uğratır. O yüzden değişim için videolar sadece bir yol gösterici. Adımı atacak olan, kendisini değiştirecek olan sensin. Son zamanlarda en çok azalan becerilerimizden birisi sabretmek becerisi. Sabretmek konusu değişim yolunda da en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisi. Peki sabır neden önemli? Şimdi sen hayatında ya da kişiliğinde bazı şeyleri değiştirmek istiyorsun. Yola çıkıyorsun, bir adım, bir hedef belirliyorsun kendine. Sonrasında İlk zamanlar çok güzel geçiyor. 2-3 hafta, 1 ay, 2 ay belki süpersin. Ama sonrasında azıcık düşüşler yaşıyorsun. Ve o düşüşleri hissettiğin zaman senin alarmlar çalmaya başlıyor. Allah'ım ben beceremedim, yapamıyorum, ne oluyor bana, yine eski halime dönüyorum gibi. İşte burada o sabır becerisi devreye girmesi gerekiyor normalde. Bir de şunu bilmiyorsun. Zannediyorsun ki o değişim yolundaki çabaların hep düz bir çizgi üzerinde ya da yükselerek devam edecek. Ama her zaman değişim 2 adım ileri, 1 adım geridir. Bu ne demek mesela? 2 adım atarsın, 2 güzel adım atarsın hayatında. Sonrasında minik bir düşüş yaşarsın. Bu çok normal. Bu başarısızlık değil. Bu vazgeçme sebebi değil. Çünkü insansın. Sen ne kadar adım attıkça hem vücudundaki denge, hem zihnindeki denge, hem de çevrendeki, hayatındaki denge buna karşı koyacak. Oluşmuş bir sistem var. Değişim sisteme karşı bir karşı çıkış, bir isyan aslında. Sen o ilk geri dönüşü bir başarısızlık ve hayal kırıklığı olarak nitelendirirsen çok zor işin. Çünkü ileride de olacak. Ama şöyle söyleyeyim. Şu an sen 60'tasın, 2 adım attın 80'e çıktın. 80'den bir süre sonra 70'e düşeceksin. 60'a hiç dönmeyeceksin tekrar. Sonra mesela 150'ye çıktın, arada 140'a düşeceksin. Arada düşüşler çok normal. Bunu yanlış anlama. Birazcık sabır lazım değişim için, birazcık beklemek lazım. Daha önce diyetisyene gittiysen şöyle bir teknik kullandıklarını görmüşsündür belki. Sadece belirli aralıklarla tartılırsın, durmadan tartılmazsın. Aslında bunun arkasında çok güzel bir psikolojik teknik var. Sıklıkla tartıldığın zaman çok çabuk demoralize olabilirsin ve ilerlemediğini, yavaş gittiğini düşünebilirsin. Ama belirli aralıklarla tartıldığın zaman bir haftada, bir ayda böyle zamanlarda ortaya çıkan sonuç seni mutlu eder. Şimdi bu aslında psikolojik değişim sürecimizle de ilgili. Bazı insanlar kendilerini çok fazla kontrol ediyorlar. Düşünsene bir araba kullanacaksın. Elin direksiyonda, gözün
lastiklerde, kulağın motorda, öbür elin kapıyı tutuyor ve böyle olunca o arabayı ne kadar keyfinle sürebilirsin? Hayatta insanlar da böyle işte. Ne yapıyorsun mesela? Kendinle ilgili depresif hissederken ya da mesela hayır diyemezken kendinle ilgili sıkıntılı bir nokta var ve bunu değiştireceksin. Ama bir yandan kulağın kendinde devamlı. İyi miyim? İyi hissediyor muyum? Sıkıntı var mı? Sıkıntı, problem var mı? Eğer bu kontrol süreci, kendini her daim yoklama süreci devam ederse ufacık şeyler seni çok çabuk demoralize eder. Biraz önce bahsettiğim konuyla çok alakalı bu. Bu işler hep 2 adım ileri, 1 adım geri. O 1 adım geriler her daim kendini kontrol ettiğin zaman sana müthiş bir hayal kırıklığı gelir. O yüzden birazcık kendimizden uzaklaşmamız lazım. Kendinle çok meşgulsen en ufacık titreşimler bile seni rahatsız eder. Ama şöyle düşün, o titreşimlerin aynısı, hatta daha fazlası herkeste var. Ama sen ne yapıyorsun? Bu titreşim var, bir sıkıntı mı var? Hani bazen vardır ya, kıl insanlar bir ürün alır ve o üründe illaki bir arıza, bir sıkıntı, bir problem bulurlar. Sen de kendini yokladığın zaman emin ol bir problem bulursun. Birazcık dikkatini kendi üzerinden çekmelisin eğer sağlıklı bir değişim süreci geçirmek istiyorsan. Sevgili dostum, sana şunu net olarak açıklıkla söyleyebilirim ki değişim bir mücadele işi. Eğer sen hiç adım atmadan, hiç hareket etmeden, kendi başına otururken değişemediğinden şikayetleniyorsan bu şikayet hali bir ömür boyu devam edecek. Değişemeyeceksin. Mücadele yoksa ekmek de yok. O yüzden söylediklerimi iyice düşünmeni istiyorum. Dediğim gibi videolar sadece sana bir ışık yakacak. O ışığı görebilirsin. Aa ne güzelmiş deyip oturmana devam da edebilirsin. O ışığı görüp ya orada başka bir yol varmış diye yola da çıkabilirsin. Dediğim gibi benim görevim sadece o ışığı yakmak, o yolu göstermek. Fazlasını benden bekleme, fazlasını kimseden bekleme. Sen istersen, sen mücadele edersen değişirsin. Bir de son olarak söylemek istediğim şöyle bir şey var. Değişim birden olmayacak, bir ömür işi aslında, bir hayat işi bu. Şöyle diyeyim, ölene kadar o değişim sürecin devam ediyor. Ve son noktaya varamıyorsun bazen bile. Bazı şeyleri değiştiriyorsun, bazı şeylerde ilerleme kaydediyorsun, bazı şeyleri tamamen ortadan kaldırıyorsun. Ama şu var, o mücadele hali bile insana o kadar iyi hissettiriyor ki vazgeçme bence, birazcık çaba harca. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine iyi davran, görüşmek üzere.